Combo videolarında birden fazla oyunun incelemesi ve puanlaması olacak. Bu videoda yer alan oyunların ortak noktası roguelike türünü barındırmaları. 1980 yılındaki Rogue oyunu bu türün atası olarak kabul edilir ve türe ismini verir. EA'den ayrılan iki arkadaşın kurduğu firmanın en çok ses getiren aksiyon roguelite oyunu Hades. Yunan mitolojisinde ölüm tanrısı olan Hades'in oğlu Zagreus'u kontrol ediyoruz. Zagreus kendisiyle ilgili bir gerçeği öğrenir ve yer altından ayrılmaya karar verir. Yeryüzüne ulaşması için yaratıkları ve bazı mitolojik karakterleri alt etmesi gereklidir. Yolculuğunda Olimpos tanrıları Zagreus'a güçlerini vererek yardımcı olurlar. Hikayenin sonlanması için yeryüzüne 10 defa çıkmak gerek. Bulunduğunuz odada düşmanları yok ettikten sonra yeni oda kapıları açılır. Kapılardaki simgeler o odada ne kazanacağınızı gösterir. Arada hızınızın test edildiği, hayatta kalmanız istenen challenge'larla karşılaşılır. Savaşlar gayet akıcı. Bazı savaşlarda ekranda çok fazla karmaşa oluyor ve nerede olduğunuzu kaybedebiliyorsunuz. Seçilen özellikler ve silahınıza göre oynanış değişir. Toplam 6 silah bulunuyor. Hepsinin geliştirmeleri var ama bu nesneyi kazanmak hiç kolay değil. Her silahın bir de özel saldırısı var. Olimpos tanrılarının size bahşedeceği özelliklerden seçimler yapıp normal saldırı, özel saldırı ve dash dışında pasif özellikler de kazanılır. Ölmeniz halinde yer altında yeniden doğar ve kazanılan nesnelerle geliştirmeler yapılır. Yeraltı 4 kısımdan oluşur. Her birinde farklı yaratıklarla, sonlarında ise bosslarla karşılaşılır. Bossların hareketlerini çözdüğünüz an çok kolay geçiliyorlar. Sadece son boss'un 2 fazı var ve diğerlerine göre biraz daha zor. Yeryüzüne bir defa ulaştıktan sonra birçok zorluğu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Karakterlere nektar hediye edip dostluğunuzu artırır, ödül olarak hatıralar kazanılır. Kullanılan hatıranın seviyesiyle birlikte verdiği özellik de artar. Yapılabilecek farklı içerikler de var. Belirli yerlerden balık tutulabilir, görevler yapılabilir ve evin dekorasyonu değiştirilebilir. Seslendirmeler, müzikler ve tasarımlar da gayet güzel. Ufak bir ekibin mobil oyun projesinin değişmesi sonucu ortaya çıkan roguelite Metroidvania oyun Dead Cells. Yaşanan bir salgının ardından ada halkı mutasyona uğrar ve yaratıklara dönüşür. Kralın ölümünün bir şeyleri değiştireceğine inanır ve bunu gerçekleştirmek için yola koyuluruz. Etkileşim alanlarından evren hakkında daha fazla bilgiye sahip olunur. Oyun hikayesiyle değil oynanışıyla ön plana çıkıyor. En iyi yaptığı şey akıcı savaşlar ve farklı silahlarla oynandığında bambaşka deneyimler sunuyor olması. Karşınıza rastgele ekipmanlar çıkar. 2 silah ve 2 yetenek kullanılabilir. Özellikler veren tasımlar genellikle elit yaratıklardan kazanılır. Başlangıçta ekipmanlar az sayıdayken kazanılan taslakları açıp çok fazla sayıya ulaşılabilir. Ekipmanların her biri vahşet, taktik ve hayatta kalma adında gruplara bağlılar. Etraftaki parşömenlerle seçilen gruba ait ekipmanlar güçlenir ve can kazanılır. Her defasında haritalarda ufak değişiklikler olur. Haritalar arasında da belirli kombinasyonlar var. Bölge değiştirmeden önce geçitlere uğranır. Burada ekipmanlar geliştirilir ve özelleştirmeler yapılır. Birbiriyle uyum içerisinde olan ekipmanlar oluşturmak çok işe yarayacaktır. Belirli süreden önce geçite gelmiş ve belirli sayıda yaratığı hasar almadan öldürmüşseniz ödüllendirilirsiniz. 3 defa ile sınırlı geçitlerde farklı güçler veren mutasyonlardan birisi seçilir. İlk karşılaşmada bosslar zorlu gelebilir ama hareketlerini öğrendikten sonra geçmesi kolay olacaktır. Ana boss'u öldürmek bir sonraki zorluğu açar. 5 zorluk seviyesi bulunuyor. Her zorlukta ana boss öldürülürse hikaye sona erer. Ek paketlerle yeni bosslar, yeni haritalar ve düşmanlar eklenir. Kazanılan rünler daha öncesinde erişilemeyen yerlere erişebilmeyi sağlar. Rastgele olarak karşınıza çıkan sandıklardan itemlar kazanılır. Lanetli sandıkları açmak ve lanetli nesneleri almak sizi lanetler. Belirtilen sayıda düşman hasar almadan öldürülürse üzerinizdeki lanet kalkar. Etki altındayken tek bir hasar almak ölüme yol açar. Oyun müzikleri gayet hoş ve dil desteği de bulunuyor. Ubisoft'tan ayrılan insanların kurmuş olduğu bağımsız bir stüdyonun ikinci oyunu. Aksiyon roguelite türünde
Uzak Doğu dövüş sanatlarını icra ettiğimiz oyunumuzun adı Sifu. Babasının ölümüne tanık olan çocuğun saklandığı fark edilince çocuk da öldürülür. Üzerinde bulunan tılsım sayesinde hayata geri döner. İntikam almak için 8 yıl boyunca dövüş sanatlarında ustalaşır, katillerin peşine düşer. Basit bir hikayesi var. Zaten oyunun odak noktası hikayesi değil, mekanikleri. 20 yaşında başlanılan oyunda her ölüm sonucu tılsım sayesinde kalınan yerden devam edilir. Tılsım hayat enerjimizi emer ve yaşlanmamızı sağlar. Her 10 kademe artışında hasar artar, sağlık azalır. Arda arda ölümler daha erken yaşlanmaya yol açar. 70'li yaşlarda ölündüğünde oyun sona erer. Ölüme baştan başlamak zorunda kalınır. 5'e ayrılmış, hepsinin sonunda katillerden biriyle savaştığımız bölümler var. İlk başta boss'a gelene kadar uzun yol kat etmek gerek. Elde edilen anahtarlar sayesinde sonraki oynanışta kestirme yolları açıp sona daha hızlı varılır. Bölüm en genç kaç yaşında tamamlandıysa sonraki bölüm o yaşta başlar. Oyunu tamamlamak için ömrünüzün yetmesi lazım. Bu yüzden tekrar oynamak gerekiyor. Karşılaşılan her düşman ciddi bir tehdit. Bodoslama şekilde ilerlemek mümkün değil. Saldırıları engellemek ve kaçınmak önemli. Farklı şekillerde geçilebilecek düşmanlar tasarlanmış. Zamanla her şeye alıştıkça daha iyi hale geliniyor. Zor bir oyun. Anlık odak kaybı cezalandırıyor. Sabırlı biri değilseniz kesinlikle size göre değil. Etraftaki bazı nesneler silah olarak kullanılıp fırlatılabilir. Hızlı ve güçlü saldırılarla kombolar yapılabilir. Düşmanın yapı barı dolunca saldırıya açık hale gelir. Bu olay kendiniz için de geçerli. Çünkü sizin de bir yapı barınız bulunuyor. Finisher'lar güzel ama çeşitli değil. Kısa süre sonra tekrar etmeye başlıyor. Bazen finisher sırasında düşman reaksiyon gösterip daha güçlü hale dönüşebilir. Savaş esnasında kamerada sıkıntılar da yaşanıyor. XP kazanıp yetenekler açılabilir. Her birinin belirli yaş sınırı var. O yaş geçilince kazanılamıyor. Bir yeteneği 5 defa açarak kalıcı hale getirmek mümkün. Bu sayede hangi bölüme geçilirse geçilsin kullanılabilir. Odaklanarak gerçekleştirilen özel yetenekler var. Yeteneklerin bölümleri geçmede etkisi az. Asıl etki sizin gelişim gösterip daha iyi oynamanız. Haritaların belirli yerlerinde bulunan mabetlerden pasif yetenekler kazanılır. Bunlar kalıcı değiller. Yaş, skor ve XP şeklinde ayrılmış, her biri 3 seviyeden oluşur. Bazen ölüm sayacını sıfırlamakta yararlı olacaktır. Animasyonlar akıcı. Atmosferi ve sanat tasarımı güzel. Etkileyici sahne geçişleri de var. Oynarken kendinizi Uzak Doğu dövüş filmindeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu hissi vermek için bazı film sahnelerinden de esinlenilmiş. Ekstra birkaç bilgi olarak oyunun 2 farklı sonu var. Dil desteği de mevcut. Çıkışından önce basın otoriteleri tarafından büyük övgülerle bahsedilip tam puanlar verilen, çıkışı sonrası kullanıcılardan protesto puanları alan, roguelite öğeleri bulunan FPS oyun Deathloop. Hep aynı günün yaşandığı adadaki döngüyü sonlandırmayı amaçlıyoruz. Ufak bir araştırmadan sonra Vizyonerler adı verilen 8 kişinin aynı gün içerisinde ölmesinin döngüyü kıracağını öğreniyoruz. Günün farklı evrelerinde farklı haritalarda bulunan insanları ancak onlar hakkında bilgiler toplayıp bir plana ulaşınca aynı gün içerisinde alt edebiliriz. Bu konuda oyun fazlasıyla yardımcı oluyor. Nereye ne zaman gitmeniz ve ne yapmanız gerektiği işaretler ve yazılarla anlatılıyor. Yalnızca vizyonerleri birkaç farklı yolla etkisiz hale getirmeye izin veriyor. Oyun gizlilik üzerine tasarlanmış. Çatışmaya girildiğinde yapay zekanın kötülüğü fark ediliyor. Silah çeşitliliği az. Kaliteli silahlar kazanılan yan görevler var. Üzerinizde 3 silah, 1 pala bulunabilir. Silahlara basit özellikler veren eklentiler takılır. Karakter içinde 4 farklı eklenti kullanılabilir. Vizyonerlere yetenekler veren nesneler, onlar alt edildikten sonra alınır. Toplam 5 nesne arasından 2 tanesi seçilip kullanılır. Nesne elde edildikten sonra güncellemeleri kazanılır. Güncellemeler arasından da 2 tanesini seçmek gerek. Yetenekleri değiştirmeye çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Bizim karakterimizin de özelliği 2 ilave cana sahip olması. İlk etapta döngü tekrar başladığında üzerinizdeki nesneler kaybolur. Kazanılan bir özellik sayesinde etraftaki özel eşyalar ve yok edilen vizyonerlerden elde edilen puanlarla sahip olunan nesneler kalıcı hale getirilir. Gün döngüsünde puan sıfırlanır.
İlerleyiş esnasında vizyonerlerden biri olan Julianna oyununuza baskınlar yapar. Tek kişilik modda zorlayıcı değil ama online oynanması halinde oyuncular zorluk çıkarabilir. Aynı şekilde siz de Julianna ile başka oyuncuların oyunlarını sabote edebilirsiniz. İlgi çekici bir evren olmasına rağmen hikaye etraftaki yazılar, ses kayıtları ve telsiz konuşmalarından anlatılınca etkisi azalıyor. Hikaye 3 farklı şekilde sona erebilir. Hiçbir son akıllardaki soru işaretlerini tam anlamıyla gidermiyor. Birçok soru cevapsız bırakılıyor.